Artık festival bitti. Biraz özümüze dönelim, doğaya yönelelim istedim. Şu anda Elgon Dağı'nın eteklerinde Sipi şelalelerin olduğu noktadayım. Elgon Dağı şu tarafta kalıyor. Şu an gösteremiyorum ama hello. I am fine. 4321 yani 4321 metre yüksekliğinde bir dağ. Tabii ki Uganda'nın en yüksek dağı değil ama en yüksek 17. dağı. Ve şu an elimde gördüğünüz bu su da Elgon Dağı'ndan gelen su. Bu dağın eteklerinde çok güzel 3 tane şelale var ve bu şelalelerin hepsine Sipi şelaleleri deniyor. En yükseği ise 100 metre yükseklikten dökülüyor. Sipi, bu Sipi Nehri'nin kenarında yetişen yabani bir muza benzeyen bir bitkinin yerel ismiymiş aslında. Sep deniliyormuş o meyvelere. Sipi ismi de o sep isminden türetilmiş. Şu anda rehberi bekliyoruz. Böyle bir yer. Şurası Sipi Guest House sanırım. Bir otel tarzı bir yer. Burası kafesi. Manzarası da şu şekilde çok güzel. Yine her zamanki gibi yağmura yakalandım. Ama sorun değil. Birazdan dinermiş herhalde. Bir 15-20 dakikalık yağıp sonra hava düzeliyormuş burada. Dedikleri gibi bir 15 dakika sonra güneş açtı. Buranın manzarası çok güzel ya. Bayıldım. Şurası bir odaymış galiba. Şöyle. Burada bir şey yok ama bakın çok güzel. Burası Uganda'nın Mbale şehrinde yer alıyor. Biliyorsunuz daha önceden birlikte Kampala'daydık, Entebe'deydik, daha sonra Jinja'da kaldık. Şu anda da Mbale'ye geldim. Mbale'ye gelince ne değişti? Çok kültürel bir değişiklik olmadı ama dil değişti. Uganda'da yaklaşık 46 hatta daha da fazla olduğu söyleniyor. Kabile var. Ve her kabilenin ayrı dili olduğu için yani bu bahsettiğim yerlerin arasında 2 saatlik bir fark olmasına rağmen farklı diller konuşulabiliyor. Kampala'da Luganda konuşuluyordu. Luganda zaten Uganda'nın resmi dili çünkü en büyük krallığın dili Luganda. Entebe'de de aynı şekilde Luganda konuşuluyordu ama Jinja'da Lusoga konuşuluyordu ve ben Lusoga'yı Luganda'dan daha çok sevmiştim. Bana daha tatlı gelmişti. Şimdi bulunduğum bölgede ise Lugisu konuşuluyor. Daha hiçbir şey öğrenemedim Lugisu'dan. Çok da karıştırmak istemiyorum. Kafam allak bullak oldu. Luganda'da sayı saymayı biliyorum. Lusoga'da normal konuşmayı az çok, günlük konuşmaları az çok öğrendim. Lusigu zaten Bale'de çok fazla kalmayacağım. Başladık biz turumuza. Burada gördüğünüz en yüksek olan şelale 100 metre yüksekliğinden dökülüyor. Burası manzara izleme noktası. Yani buradan aşağıya doğru gidemeyeceğiz. Ve yürüyüş yaklaşık 2 saat sürüyormuş. Yani senin nasıl yürüdüğüne göre de değişiyor aslında. Ama galiba şuradan gideceğiz. Mike, are we going from this way? From here? Ah, okay. Arka taraftan yürüyecekmişiz. We have to walk back to the main road, then we continue walk on the left side. Up to Lakamulo Chendiro, we walk to the left through the gardens, straight to the fast waterfall, and then we proceed out. Okay, Mike bizim yerel rehberimiz. Thank you. You guys should come here. Have fun. Okay. I hope they will. Umarım gelirsiniz. Gerçekten çok güzel buralar ya. Elimize böyle batonlar aldık. Yani tahtadan çubuklar aldık. Trekking için iyi olacak. 2 saat acaba yukarıya doğru mu tırmanış olacak mı bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Yürüyüşe saat 1:30'da başladık. Önce şu arkadaki asfalt yoldan biraz yürüdük. Şimdi ise köylerin arasından yürüyüşe devam ediyoruz. Her yerde matoki ağaçları var.
Daha önce söylemiştim, bu matoki ağaçlarının gövdeleri daha yeşil, daha koyu yeşil oluyor. Böyle siyahla karışık bir yeşil oluyor. Oradan onun matoki ağacı olduğunu anlıyorsunuz. Ayakkabılarım uygun mu değil mi? Hiçbir fikrim yok. Yanımda sadece beyaz spor ayakkabılarımla gelmiştim. Yani Afrika'ya gelinebilecek en kötü ayakkabıyla gelmiştim. Bir de sandaletlerim var. Ama şu anda hani yağmurlu olabilir diye bu yürüyüş ayakkabısını buldum. Benim değil, yani birinden aldım, ödünç aldım. Bugün kullanıp ona dönüşte vereceğim. Bu ağaç kahve ağacıymış. Şöyle meyveleri var. Bunlar hazır olunca şöyle kırmızı renge dönüyorlar. Ondan sonra topluyorlar. Yine bir asfalt yola çıktık. Asfalt yolun kenarından yürüyoruz. Şurada yerel insanların evleri var. Burada Sipi Nehri akıyor. Orada da birileri yürüyor. Evet, biz şimdi buradan inip şöyle ormanın içine doğru gideceğiz. Çok güzel. Nefes kesici güzellikte. Ben Türkiye'de de böyle doğa yürüyüşleri yapmayı çok seviyorum. Likya yolunu belki biliyorsunuzdur. Likya yolunun bir kısmını yürüdüm. Tamamlamak nasip olmadı henüz. Uganda'ya gelirken de aslında şeye bakmıştım. Doğa yürüyüşlerine bakmıştım. Güvenli midir, nasıldır? Uganda'da kamp yapılır mı? Ama çok da güvenememiştim. Yani tabii ki de böyle tek başınıza bu şekilde yürüyemezsiniz. Burayı bilen bir insana ihtiyacınız var. O yüzden bir yerel rehberle yürümenizi tavsiye ederim. Zaten diğer şekilde izin vermezler diye düşünüyorum. Bu ormanın içerisinde bir sürü hayvan var. Yılandır, odur budur. Ve yollar da biraz kaygan. Eğer Afrika'ya gelip de böyle aktivitelere katılmak istiyorsanız kesinlikle yanınıza aldığınız ayakkabıya dikkat edin. Doğa yürüyüşlerine ne söyleyeceğimi unuttum şu manzarayı görünce. Doğa yürüyüşlerine uygun bir ayakkabı alın yanınıza. Ben çok fazla ağırlık olmasın diye sadece hani her yerde giyebileceğim bir ayakkabı alayım dedim. Böyle çok ağır bir yürüyüş ayakkabısı alıp da sıcakta ayaklarım pişmesin, bir de bana gereksiz yük olmasın dedim. Çünkü sandaletimi giyiyorum genellikle ve ayakkabımı sırt çantamda taşıyorum. Ama en azından benim gibi gelirken beyaz ayakkabıyla gelmeyin. Böyle daha siyah, daha böyle çamura, toprağa girdiğinizde ayakkabılarınızı çok kötü gösterecek ve üzerinden lekelerin çıkmayacağı bir renk seçmeyin. Henry. For how long you are a vegan? Since I was born. Since you were... This is special. Huh? Actually, all my family, we are vegan. Why? When we eat like beef or what, we get some problems in the stomach. Yeah? The stomach can pain you seriously. I understand. We tried medicine. Çıkmadan önce böyle bir tost gibi bir şey almıştım burada. Yarısını vermek istedim Henry'e. Henry de dedi ki ben ekmek yemiyorum, ben veganım dedi. İçerisine süt konulan, yumurta konulan hiçbir şey yemiyorum dedi. Ben de çok şaşırdım çünkü Afrika'da bir vegana rastlayacağımı ben hiç tahmin edemezdim. Ama galiba bir sağlık problemi yüzündenmiş. Hayvansal ürünler tükettiklerinde tüm ailesi, sadece kendisi değil, midesinde sorun yaşıyormuş. O yüzden doğduğundan beri hiç yememiş böyle şeyler. Yol üstünde tabii ki ne kadar doğanın içinde olsak da, gerçi burası başlangıç. Burası göreceğimiz ikinci şelalenin başlangıç noktası. Buranın başlangıç noktasında da böyle yine yerel şeyler satan yer bulabilirsiniz. Elgon Dağı'na özel Uganda'nın özel kahvesi. Ben Uganda'ya geldiğimden beri adam akıllı bir kahve içemiyorum çünkü bu zamana kadar olduğum yerlerde hiç böyle özel kahveler bulamamıştım ve çok şaşırmıştım buna. Afrika'da nasıl böyle bir kahve kültürü olmaz diye çok şaşırmıştım. Çünkü sadece kahve satan yerler de yok. Yani bu kadar kahve cennetinin içerisinde bir kahveci yok Uganda'da. Ama Mbale kahve cennetiymiş. Biz de bu yürüyüşten sonra kahve üretim çiftliğine gideceğiz. Orada kahvenin nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini daha yakından göreceğiz beraber. İkinci şelale şuradan birazcık görünüyor. Şurada bal arıları var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum.
Nasıl ama? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. That means It's what? very beautiful. Thank you. Çok güzel. Oha! Oha! Şuna bakın. Çok güzel. Woo! Çok güzel. Şelaleye döndüğümde yüzüm su içinde kalıyor. Az önce resmen orada duş aldık ama inanılmaz bir deneyim. Gerçekten hayatımın en güzel deneyimlerinden birini yaşadım az önce. Şelalenin karşısında ise böyle küçük bir mağara var. Gelen geçen böyle isimlerini yazmış. Çok fena ıslandık ve şu an yağmur yağıyor. O yüzden böyle bir tentenin altında bekliyoruz birazcık. Dindikten sonra ilerleyelim çünkü ıslanmamaktan ziyade taşlar çok kaygan oluyor. Yani ayakkabılarımız tamam iyi gibi ama yine de dikkatli olmakta fayda var çünkü dikkatli olmalıyız. Çünkü bu. Mutluluk dansı. Şu karşıda tam şu bakayım çubuğun olduğu yerlerde böyle yabani muz ağaçları var. Muz gibi bir şey aslında, yani muz ağacı değil aslında da onların ismi işte sepmiş ve hastalık tedavilerinde, ilaç hazırlanmasında falan kullanılıyormuş. Tetanozu iyileştirici bir ilaç yapılıyormuş bununla. Şimdi yağmur hafif dindi. Daha çok bastırmadan ve ne olacağını bilmediğimiz için hafifken ilerleyelim, yürüyelim dedik. Şimdi böyle yürüyoruz. Uf. Şöyle bir küçük bir tırmanış var. Henry çubuğunu unutmuş az önce beklediğimiz yerde. O yüzden geri döndü. Ben de şöyle düz bir yere geçip onu bekleyeceğim. Beklemeyelim, gidelim diyor. Bekleyelim dedim ama o dedi hızlı gelir bizi bulur, merak etme. Yavaş yavaş gideyim de ayıp olmasın. Ben bırakamam yani öyle birini arkamda. Nefes seslerim sizi rahatsız ediyorsa üzgünüm ama birazcık yoruluyorum. Geldi bile. Hoş geldin. Welcome. Inception. O da oradan bizim videomuzu çekiyor. How are you? I am fine. How are you? Doing the walk? Yes. Good. It's perfect. It's amazing. Everyone should come and see Sipi Falls, I Exactly, think. Exactly. Nasıl bir merdiven? Ay. Sopam
Tam buraya geldi. Burada düşüyordu az kalsın. Wow. Another cave here. This is natural cave. This one is natural. Burada yine böyle bir mağara var. O gösterdiğim büyük olan mağara insan yapımı bir mağaraymış. Ama bu tamamen doğal bir mağara. Çok derin değil. Uganda'ya gelmeden önce Akdeniz'in neredeyse bütün mağaralarına girdim. Mike seke seke gidiyor. Maşallah. Bu ikinci olan. Az önce oradaydık. Size bahsettiğim, bakayım görünüyor mu kameradan? Yine çok görünmüyor ama şuradaki ağaçlar. Bunu videoyu editlerken yakınlaştırmaya çalışacağım. Muhtemelen piksel sorunları olacak. Ama Google'dan da fotoğrafını alıp koyacağım. İnat ettim, göstereceğim size bu ağacı ben. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama Uganda'ya gelmek, buraları görmek hayatımda aldığım en iyi kararlardan biri olabilir. Gerçekten. Yaşam kalitesini, yaşam şartlarını ya da şehir merkezlerinde insanlarla karışık yaşadığım yerlerdeki problemler bir tarafa, ben doğa aşığıyım. Yani bunu görmek, yani sonunda ben bunu göreceksem her şeye okeyim. İyi ki gelmişim, iyi ki bu yola çıkmışım. Her geçen gün, her yaptığım aktivitede, her kendime kattığım bilgide, gözlerimde, ayaklarımda, bütün vücudum bana teşekkür ediyor. İşte bu. Bu ısırgan otu mu? Isırgan otu galiba. Bu da lavanta sanırım. Yanılmıyorsam. Her mor renkli çiçeği lavanta zannetmiyorsam eğer. Wow. Gökyüzüne bakın. Fena gürlüyor. Şu taraflarda hep yağmur var. Bu taraflarda hava hala açık. Ama fena yağmur yağacak belli yani. Biraz sizinle yapıcı eleştirilerimden konuşalım. İlk videolarımda çevreyi çok fazla gösteriyordum. Bana hiç konuşmuyorsun denmişti. Daha sonra çok konuşmaya başladım. Bu sefer de seni çok fazla görüyoruz ama çevreyi de çok fazla görmek istiyoruz dendi. Umarım bu videoda ikisinin ortasını yakalayabilmişimdir. Böyle yapıcı eleştiriler yapılınca bana çok hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Kendimi daha fazla geliştirme ihtiyacı duyuyorum. Yavaş yavaş da geliştiğimi düşünüyorum. Ah! Ödüm patladı. Ay! Ödüm patladı bunları görünce ya. Bir anda çıktılar, salaklar. Kız. Keçi gibi olduk biz de burada. Ah. Şuradan tırmandık. Bu şartlarda video çekmeye çalışıyorum. Birazcık siz de benim kıymetimi bilin. Eğer izlerken gerçekten keyif alıyorsanız beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Kısacası bana destek olabilirsiniz. İnek, sen ne yapıyorsun burada ya? Kendimi Gandalf gibi hissediyorum böyle. Buradan direkt suya atlayıp şuralarda durup yüzüyorlarmış. Bayağı bir derinmiş. 9-10 metre kadar varmış. Ay, bak düşüyordum ya. Nasıl gideceğim ben buradan? Kayıyor ayaklarım. Give me your stick. Just send it this side and then pull you, hold it.
Bak beni böyle tutuyor. Abi kayarsam ne olacak ya? Deli misin? Kayarsam beni onunla nasıl tutacaksın? Okay, go go go, fast 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 fast. Anne izlerken küçük bir panik atak krizi yaşadın mı? Turumuz bitti bu arada. Şimdi dönüyoruz, başka bir alternatif yoldan dönüyoruz. Çünkü taşlar iyice kayganlaştı. O yüzden geldiğimiz yoldan dönmeyeceğiz. Biliyor musunuz bu yolculuk bana ne kadara mal oldu? Sanırım 3 Starbucks kahvesine ve bir akşam yemeğine, yani akşam yemeği dediysem çok daha lüks olmayan bir yerde normal bir yemek yemişsiniz gibi düşünün. Bana maliyeti bu kadar. Umarım neden bu yola çıktığımı bir kez daha açıklayabilmiş olmuşumdur. Yani Starbucks'ta 2 kahve içeceğim diye kendimi bunlardan mahrum etmek istemedim. İstemiyorum. Aynı parayla gerçekten daha canlı hissedebileceğim, daha mutlu hissedebileceğim aktiviteler yapıyorum. Bunun daha güzel bir açıklaması olamaz herhalde. Ben de inekler burada ne yapıyor diyordum. Burada bildiğimiz evler falan varmış. Tabii Henry bu işte olduğu için buraları sürekli gidip geliyor. Ona bakalım, soralım. Her zaman keyif alıyor mu? Yoksa artık onun için sıkıcı bir şey mi oldu bu? Bunu merak ediyorum. Henry, can I ask you a question? You are doing this job for 2 years and you have been here many times. Yeah. And do you still enjoy, or it's just a boring job for you? Or coming here, for example, coming and seeing the Sipi Falls, is it something boring now, or you still enjoy it? I still enjoy. Tabii. Şaşırmadım ki. Şaşırmadım. Çünkü doğa yani bu. Buraya her gün de gelseniz gerçekten sıkılacağınızı hiç zannetmiyorum. İnsan huzur buluyor. İnsanlar çok güzel bir yerde yaşıyorlar. Evet. Gelirleri çok az ya da sadece işte kendi bahçelerinde yetiştirdikleri şeyleri yiyorlar. Ama yaşadıkları yer, bakar mısınız? Sıfır betonlaşma, tamamen doğal, oksijeni bol, havası temiz. Buradaki insanlar sigara da içmiyorlar. Ya ben çok nadir gördüm böyle. Bir kişi falan gördüm herhalde. Marketlerinde de böyle çok sigara görmedim ya da dikkatimi çekmedi, bilmiyorum ama hani biz Türkiye insanları kederden sigara içiyoruz ya, yok yani. Biz galiba drama queenleriz. Bu insanların hayatları bizim hayatlarımızdan daha zor, daha kötü şartlarda yaşıyorlar ama sigara içmiyorlar. Çünkü başka şansımız yok. Her yer beton. Doğayı mahvediyoruz. Doğayı katlediyoruz. Ağaçları kesip ağaçların yerine inşaatlar dikiyoruz. Çevremize baktığımızda bize huzur veren doğal hiçbir şey bulamıyoruz. O yüzden biz de tüketime başvuruyoruz. Gibi ve depresif toplumlara dönüşüyoruz. Tamam. Bu kadar kafa açmaya gerek yoktu şu an. Çok boş yaptım. Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Koşarak gitseydin Mike. Diyor ki düşmek de bir deneyimdir. Düşebilirsiniz. Hiç düşmek istemiyorum. Elimde kameram var. Düşemem.